Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu yandan düğmeli bulutlu tunus işi bebek eleğini bugün sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Bakın, bulut çalışmasını daha sonra yapıyoruz. Damlalarla da bir bulut havası verdik. Yeleğimiz yandan düğmeli oluyor. Bakın. Ön ve arka bölüm halinde gözüküyor yelek arkadaşlar. Yandan düğmeli yaptığımız için bir ön bölüm var, bir arka bölüm var ama tek parçadan bitiriyoruz. Bakın, açık hali bu şekilde. Hemen düğmesini ilikleyelim. Çok kullanışlı bir yelek modeli bu. Bebeğin yaka kısmı açılmayacağı için sıcak tutacaktır. İsteyen arkadaşlar yeleği bitirdikten sonra düz olarak da kullanabilir. İsteyenler arkadaşlar bulut çalışabilir veya herhangi bir başka figürde eklemesi yapabilirsiniz. Biz bugün bu yeleği 1-1,5 yaş bebek için çalışıyoruz. İpim 1 derece kalın olduğu için kalın durdu. Siz aynı sayıda ama daha ince bir ip ile çalışırsanız yeleğin boyutu küçük olacaktır. İpiniz kalınsa bu sayıda yaptığınız zaman 1-2 yaş arası bebek için oluyor. Eğer kullanacağınız ip ince ise arkadaşlar aynı sayıyı uyguladığınız zaman 6-12 aylık bebekler için çok güzel oluyor. Bugün ben bakın Ören Bayan'ın favori %100 akrilik bir ipi vardı elimde, onunla yapıyorum. Üzerinde 210 metre yazıyor. Biraz kalınca bir ip. Siz bunun yerine üzerinde 300-320 metrelik yazan ipler olursa daha küçük bir yelek elde edersiniz. İpimin kalınlığına uygun olarak ve ben bebek yeleklerinin yumuşak durmasını istiyorum. Onun için tunus işinde bakın 5 numara tığ kullanıyorum. Gagalı bir tığ bu. Tunus işi yapan arkadaşlar buna gagalı tığ diyor. Bulut yapmak için az bir miktar mavi ipe ihtiyacım var. Ben 5 adet düğme kullandım. Bakın. Siz bunu buraya kadar yaparak 3 adet düğme ile de bitirebilirsiniz. Bu etek ucu gövde kısmı açık olabilir. Kaç düğme istiyorsanız o kadar düğme bulundurun elinizde. Değişik dikiş malzemeleri. Siz malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı ve zil şeklindeki butona tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup zil şeklindeki butonu da aktifleştirdiğiniz zaman bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hep birlikte yeleğimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Yandan düğmeli yeleğimizin robasına 68 adet zincir çekerek başlıyoruz. ...68 adet zinciri çektim. Bebeğinize yaparken büyüklüğüne göre bebeğinizin boyun çevresine bu çektiğimiz zinciri ölçerek yaparsanız daha düzgün olur arkadaşlar. Ölçerken bakın bu ön patlar birbirinin üzerine denk gelecek. Yandan düğmeli yapacağız biz bu yeleğimizi. Bakın bu şekilde üst üstüne gelerek böyle tutarak bebeğinizin boynuna ölçerseniz zincir sayısı olarak daha düzgün bir sonuç elde ederiz. Ben bu çekmiş olduğum 68 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın 38 santim.
Hiç çektirmeden gayet gevşek bir şekilde tutuyorum. Bitmiş hali 38 santim. Bu 68 zincirin üzerine her zincirden birer tane ilmek çıkartarak tığımızın üzerine topluyoruz. Son ilmekleri çıkartıyorum. 68. Tığımın üzerine 68 adet ilmeği topladım. Bunları birer birer tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek geldim. Bakın düz bir tunus işi sırası yaptık. Şimdiki sırada boyun bölümü için haroşa tekniği uygulayacağız. Bakın haroşayı bu şekilde yapıyoruz. İpi tığımızın bu tarafına getiriyoruz. İlmeği tersten alıyoruz bakın. Bu şekilde. Bu şekilde haroşa olarak bir sıra haroşa yapalım, gelelim. Bir sonraki sırada bu taraftan düğme iliği açacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bu 68 ilmeği bir sıra haroşa yaparak gelelim. Bir sıra haroşa yaparak geldim bakın. Şimdiki sırada düğme için düğme iliği yerini belirleyeceğiz. Hemen onu yapalım. Burası ön bölüm olacak. Ön bölümün patından düğme iliği yapacağız arkadaşlar. Bakın düğme iliği için ilk ilmeği haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeği ördüm. İpi tığın üzerine alıyorum. Sonraki bakın şu 2 ilmeği birlikte alarak haroşa tekniği yaptım. Burada bakın bir arttırma gibi yaptık. İkisini bir kestik. Burada bir düğme iliği yeri belirledik. Bakın tekrar yapıyorum düğme iliğini. Baştan 3 ilmeği birini taktık. İkisini haroşa tekniği yaptık. İpi tığın üzerine doluyorum. Takip eden 2 ilmeği bakın şu şekilde haroşa yapıyorum. Takip edenleri bir sıra haroşa yapıyoruz. Burası ilk düğme yerimiz. Takip eden sıralarda her 8 sırada bir düğme iliği için yer açacağız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Bir sıra haroşa yapalım. İlmekleri çekelim. Bakın ilikli bölüme geldim. Orayı da bu şekilde çektiriyorum. Ve bitirdik. Boyun bölgesi için bakın 2 sıra haroşamızı yaptık. Düğme iliğimizin de yerini belirledik. Şimdiki yapacağımız sırada robanın arttırma yerlerini belirlemiş, ön ve kol ve arkayı işaretlemiş olacağız. Hemen bakın bu düğme iliği açtığımız yere olduğu bölüme toplam 4 adet haroşa yapacağız. Bakın 1 2 boşluktan bakın bir ilmek çıkartıyorum. Takip eden bakın şu ilmeği şu şekilde alıp
bir haroşa yapıyorum. 2, 4, 5 ilmek oldu bakın başta. Düğme iliğinin olduğu patı burada belirlemiş olduk. Bakın haroşa olarak yapacağız. Bu ilk kısımdaki bölüm ön bölümü olacak yeleğimizin. Ön bölüm için bu boşluktan bakın bir arttırma yapıyorum. Takip edenleri düz tunus işi yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane düz olarak bakın ön bölüm için tunus işi yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ön bölüme başlarken bir arttırma yapmıştık. Burada da ön bölüm için bir arttırma yapıyorum. Ön ile kolu ayıracak ayrım için bakın buraya bir adet düz tunus işi yapıyorum. Tekrar kol için bir arttırma yapıyorum. Buraya bir işaret yapalım. Arttırma bölümlerini şaşırmayalım bakın. Arttırma yaptım. Bu noktaya bir işaret iğnesi taktım. Şimdi kol bölümlerine geldik. Bakın koldan ilk arttırmayı yaptım. Kol bölümü için 12 adet tunus işi yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kol için 12 tunus işini yaptık. Düz örgü olarak bakın koldan bir arttırma yapıyorum. Arttırım çizgisine bir adet düz tunus işi yaptım. Arka bölüme geçiyoruz. Arka bölüm için bir arttırma yaptım. Buraya da arttırma bölümünü belirleyebilmek için bir işaret iğnesi takalım. Bakın o düz yaptığımız çizgiye bir işaret iğnesi takıyorum. Arka bölüm içinde 16 adet düz tunus işi yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tunus işini yaptım. Arka bölümden bir arttırma yapıyorum. Arttırım çizgisine bir adet düz tunus işi yapıyorum. Kol bölümüne geçtik. Kol için bir arttırma yaptım. Buraya da hemen bir işaret takalım. Bu kol içinde diğer kolda 12 adet tunus işi yapmıştık. Buraya da aynı şekilde bakın 12 adet düz tunus işi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeği kol için yaptık. Koldan arttırma yapıyorum bakın. Geriye 4 ilmek kaldı bakın. Bunları haroşa yapıyoruz. Düğme için haroşa patı yapıyoruz buraya. Son ilmeği bakın şu şekilde alıyoruz. Kenar kısmı düzgün görünsün. Bunları bakın şu şekilde hepsini başa kadar çekelim. Bakın sırayı çekerek geldim.
Ayrımdan sonra ikinci sıramızı yapıyoruz. Bakın baştan 4 ilmeği, sondan 3 ilmeği haroşa yapacağız. Diğerleri düz tunus işi olacak. Pat için bakın haroşa yaptım. 5 ilmek bakın başta pat için ayırmış olduk. Buradan bir arttırma yapıyorum. Takip edenleri diğer arttırma çizgisine kadar düz tunus işi olarak yapıyoruz. Arttırma bölümüne geliyorum bakın. İşaret yaptığımız arttırma çizgisindeyim. Ön bölüm için bakın bu işaret yaptığımız noktadan bir önce bir arttırma yaptım. İşaret yaptığımız çizgiyi düz tunus işi yaptım. Kol bölümü için arttırma yaptım. Takip eden ilmekleri düz tunus işi olarak devam ediyorum. Diğer arttırma bölümüne kadar. Bakın arttırma bölümüne geldim. Kol ile arkayı ayıracak olan ayrım noktasındayız. Kol için bir arttırma yapıyorum. İşaretli yerden önce işaret yaptığımız ilmeği tunus işi yapıyorum. Arka bölüm için bakın hemen yanındaki boşluktan bir arttırma yapıyorum. Takip eden ilmekleri diğer arttırma bölümüne kadar düz tunus işi ilmekler halinde devam ediyoruz. Arka ile kolu ayıran ayrım çizgisine geldim. Bakın yine ayrım çizgisinden önce bir boşluktan arttırma yaptım. Ayrım çizgisini düz tunus işi olarak yaptım. Hemen yanındaki boşluktan diğer kol için ilk arttırmamı yaptım. Takip edenleri bu ön pattaki arttırma bölümüne kadar düz tunus işi olarak örüyoruz. Bakın sonda 4 ilmek kaldı. Bu 4 ilmeği haroşa yapacağız. Buradan bir arttırma işlemi yapıyorum. Boşluktan takip eden 3 ilmeği haroşa yapıyorum. Son ilmeği düz olarak çıkartıyorum. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. Örgümüzün sonu daha düzgün duruyor. Çekiyoruz. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek geldim. Bakın robamızın şeklini bir görelim. Robamız artık bu şekilde devam edecek. Bakın şöyle bir hazırlayalım, bir görelim nasıl gittiğini. Bu şekilde bakın ön bölüm burası oluyor. Kollar arka bölümde, diğer taraf tabi. Bu ön pat birbirinin üzerine gelecek. Bu ilik yeri yaptığımız buradaki bu ilmekten sonra bakın arkadaşlar
Bu taraftan 8-9 sırada bir düğme iliği yeri belirleyelim. Bakın 1, 2, 3 sıra yaptık. 5 sıra sonra tekrar bir düğme iliği açacağız. Onu unutmayalım. Düğme iliklerini bu başladığımız taraftan açıyoruz. Ön bölüme gelen kısımda düğme iliği olacak. Düğme iliklerini unutmadan robamızı bu şekilde her sırada bu 5 noktadan bu kolların ve arkanın olduğu yerlerde ikişer yerden, burada da birer yerden arttırmalar yaparak toplamda bir 10 santim kadar robayı örelim gelelim. Bu 5 noktadan arttırmalar yaparak bakın robanın yüksekliğini ben tamamlayarak geldim. Hemen ölçüyorum. 10 santimlik bir roba yapmam gerekiyordu. Bakın toplam 10 santim, 10,5 santim roba yüksekliği var. 2 sıra daha robadan çalışma yapacağız. Onun için bu roba yüksekliği benim yapacağım ölçüde yeterli. Kaç sıra olduğunu sayalım. Bakın buradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra tunus işi yaptım. Robamızın arttırmalarına hala devam ediyoruz. 2 sıra daha yapacağız. Ama bu kol bölümlerinde kol uçlarında yakayla uyum sağlasın diye bakın bu boyun çevresinde yaptığımız gibi 2 sıra haroşa yapacağız. Düğme iliklerini yapmayı unutmamışsınızdır inşallah. Bakın bir burada düğme iliğim var. 2, 4, 6, 8 sıra sonunda bakın bir düğme iliği daha açtım ben. Baştaki haroşalarımızı olduğu gibi haroşa yapıyoruz. Başta ve sondakiler haroşa oluyor biliyorsunuz. 3, 4, 5. Arttırma yapıyorum bakın boşluktan. Takip edenleri kol bölümüne kadar, bakın buradaki arttırma bölümüne kadar tunus işi yapalım. Arttırma bölümüne geliyorum. Bakın ön bölüm için arttırma çizgisinden önce bir arttırma yaptım. Hemen arttırma çizgisinde bir düz tunus işi yaptım. Kol bölümü için arttırma yapıyorum. Koldaki ilmekleri bakın burası robamızın kolu, burası da kolu. Bu her iki bölümdeki ilmekleri haroşa yapacağız. Ön ve arkadaki ilmekler düz tunus işi olacak. Bakın koldaki ilmekleri haroşa yapıyorum. Bakın bu şekilde haroşa yapıyorum. Bakın koldaki ilmekleri haroşa yaparak bitirdim. Kol için bir arttırma yapıyorum. Arttırma çizgisini düz yapıyorum. Takip edenleri düz tunus işi yapıyoruz. Bu arka bölümü düz tunus işi yapalım. Buradaki kol bölümünü de aynı şimdiki yaptığımız kol bölümü gibi haroşa tekniği uygulayalım. Arttırma yerlerinde arttırmaları yaparak başa kadar gidelim, çekelim arkadaşlar bütün ilmekleri. Bir sıra daha aynı şekilde kollarda haroşa, ön ve arkalarda düz tunus işi yaparak robayı bitirelim. Kol bölümlerinde ikişer sıra haroşa yaparak bakın roba ölçüsünü tamamladım ben. Hemen bu şekilde kolları da yaptıktan sonraki robanın ölçüsünü ölçüyorum. Bakın 12,5 santim
roba yüksekliği var. 1-1,5 yaş içinde bu 12 santim yeterli bir ölçü arkadaşlar. Bizim robamız 12,5 santim oldu. Bakın şu şekilde bir görüntüsüne de bakalım. Robamızın görüntüsü böyle olacak. Artık kolların örgüsünü burada bırakacağız. Gövde ile örgümüze devam edeceğiz. Hemen kol ile gövdenin ayrım işleminin olduğu sırayı başlayalım. Bakın ilk patlar devam ediyor. Haroşalar. Artık önlerden arttırma işleminde yapmıyoruz. Bakın patın yanındaki arttırma işlemini yapmadan hemen düz olarak tunus işine başlıyorum. Takip edenleri tunus işi tekniğiyle bakın buradaki kol altına kadar devam ediyoruz. Kol altına geliyoruz bakın. Ön bölümü yapıyoruz şu anda. Ön bölüm için bakın arttırma çizgisinde yaptım. Biraz genişçe dursun istiyorsanız bakın buradaki arttırma işlemine devam edebiliriz. Bu sırada sonrakilerde artık bu arttırma bölümünü yapmayacağız. Bakın arttırma bölümündeki bu çizginin olduğu yere geldim. Kolu bu şekilde atlayıp diğer arka bölüme geçebiliriz. Ama ben tunus işinde örgümün bu şekilde görünmesini istemiyorum. İsterseniz daha sonra yelek bittikten sonra da burayı düzenleyebiliriz. Ama ben şimdi örgü sırasında yaparak gitmeyi tercih ediyorum. Bakın şu şekilde kapatma tekniği uyguluyorum. İlmeği bakın şu şekilde alıyorum, çıkartıyorum. Tığın üstünde tutmuyorum. İlmeği bakın, ilmek var tığımın üzerinde. Bir sonraki ilmeğe takıyorum, çıkartıyorum, tamamen çıkartıyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle kolun üzerindeki ilmekleri kapatalım. Son ilmekleri kapatıyorum. Bakın arttırma çizgisinin olduğu ilmeğe geldim. Orada ilmeği bırakıyorum. Arka bölümün olduğu ilmeklerdeyiz. Bu ilmekleri tığın üstüne toplayacağız artık. Ön bölümde de toplamıştık. Burada da bütün ilmekleri tığın üzerine toplayacağız. Diğer bakın buradaki kola kadar bütün ilmekleri toplayalım tığın üzerine. Bakın son ilmeklere geldim. Arttırma bölümünün çizgisinin olduğu ilmeği bakın tığın üzerine topladım. Kol bölümüne geldik. Buradaki haroşa örgülerin üzerinde diğer kolda yaptığımız gibi bakın şu şekilde kapatma tekniği uyguluyoruz. Bütün ilmekleri bu şekilde kapatalım. Kollardaki ilmekleri tığın üzerinde toplamıyoruz. Ön ve arka bölümdeki ilmekleri tığın üzerinde topluyoruz. Koldaki ilmekleri kapatma tekniğiyle bu şekilde kapatıyoruz. İsteyen arkadaşlar bu kapatma işlemini
Örgü bittikten sonra daha sonra da yapabilirsiniz ip bağlayarak. Nasıl istiyorsanız o şekilde kendinize göre bir düzen hazırlayabilirsiniz. Kol bölümündeki haroşa ilmeklerin bakın üzerini kapatma tekniğiyle kapatarak geldim. Bu kenar kısımdaki haroşaları da haroşa olarak örüyorum. Patlarımız yelek bitesiye kadar devam edecek. Değişmeyecek bunlar. Ördük bakın bu şekilde. Ön patımız, kolu kapatma tekniğiyle kapattım, ayırdım. Arka bölümü tığın üzerine topladım. Diğer kol bölümünü ayırdım bakın kapatma tekniğiyle. Ön bölümü de tığın üzerine topladım. Şimdi bunları birer birer çekeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde ilmekleri çekelim. Bakın son ilmeği yaptım. Hemen bakın hiç başka işlem yapmadan arka bölümdeki ilmeğe geçtim. Kapattım bakın buraya. Kol altını bu şekilde bakın yaptık. Ön pat ile arka bölümü birleştirmiş olduk. Hepsini başa kadar çekelim. Diğer kol altına kadar diğer kol altına geliyoruz. Bakın diğer kol altında da şu şekilde alıyorum. Bakın ilmeği ön bölümüne birleştirmiş oluyorum. Bakın kol altını birleştirdim. Devam edenlerin hepsini başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek bakın bitiriyorum. Patlardaki ilmekleri de çektim. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Artık sadece gövde olarak devam edeceğiz örgümüze. Bakın şu şekilde patları aynı şekilde haroşa olarak yapıyorum. Düz tunus işlerinin üzerine tunus işi olarak kol altına kadar örüyorum. Tığın üzerinde topluyorum bütün ilmekleri. Kol altına geliyorum ilmekleri de. Bakın. Ön bölümdeki son ilmeği taktım. Kol altında atlamış olduğumuz bir yerde bir ilmek oluşmuştu. Ona batarak bakın bir ilmek çıkardım. Arka bölümdeki ilmekleri düz ilmekler olarak tığımın üzerine takıyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kol altına geldim yine bakın. Arka bölümdeki son ilmeği taktım. Kol altına bir ilmek yaptım. Ön pat için bakın şuradan düz tunus işi yaptım. Buradan bir tane daha yapayım. Burada diğer pat ile birleştiği zaman çok dar bir alan oluşmasın. Haroşaların üzerine de haroşa yapıyorum. Son ilmeğimde bakın tığımın üzerine aldım. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla çekelim.
başa kadar çekiyoruz. Böylece bitirmiş olduk. Bakın, düğme iliklerini yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8. Şimdiki sırada düğme iliği açacağız bir tane daha. Robamızın bir görüntüsüne bakalım. Roba örgüsünü bitirdik. Artık yeleğin gövdesine geçtik. Bakın şu şekilde örgümüz bu şekilde devam edecek. Başka hiç işlem yapmadan bütün ilmekleri tığın üzerine takıp çekerek düz tunus işi olarak devam edeceğiz. Bu başlangıçta ve bitişteki haroşalarımız haroşa olarak devam edecek. Düğme iliklerini açmayı da unutmayalım bu patta. Kaç tane sığarsa artık düğme iliği yapacağımız yeleğin büyüklüğüne göre onları yapalım. Yeleğin örgüsüne düz tunus işi olarak bu şekilde istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örelim. Ben bugün 1-1,5 yaş için yapıyorum bu yeleği. 20-22 santim kadar ölçü yeterli. Yelek boyunu 20-22 santim kadar bu sayılarla örelim, gelelim arkadaşlar. Yandan düğmeli yeleğimizi bakın yüksekliğini tamamlayarak geldim. Hemen ölçüyorum kaç santimlik bir yükseklik yaptım. Kol altından itibaren bakın 20 santim. 1-1,5 yaş için bu ölçü yeterli ölçü. 3 sırada etek ucunda bu yaka ve ön patlarda yaptığımız gibi haroşa örgüyü yapacağız arkadaşlar. 2 santim falan daha uzayacaktır yeleğimizin boyu. Bakın hemen haroşa örgüye geçiyorum. Düğme iliklerini de açmayı unutmamışsınızdır inşallah. Bakın ben belli aralıklarla bir başlangıç 2, 3, 4, 5 adet düğme iliği yeri belirledim. Şimdi hemen etek ucu için haroşa örgülerimize geçiyoruz. Gördüğümüz bütün ilmekleri bu şekilde bakın haroşa örgü alarak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bakın görüntüsü bu şekilde düz örgülerin üzerine de haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Bu şekilde haroşalardan bir üst sıra kadar yapalım. Yeleğin yüksekliğini bitirelim arkadaşlar. Bakın bütün örgüleri haroşa tekniğiyle yapıyorum. Etek ucunda bu 3 sırayı tamamlayıp gelelim. Etek ucunda 3 sıra haroşa yaptım bakın. Şimdi bu 3 sırayı bu şekilde de bırakmak isteyenler bırakabilir. Ben kapatma tekniği uygulamak istiyorum. Bu öne de uyumlu olsun diye aynı kolların ucunda uyguladığımız gibi bu etek ucunda da örgüyü kapatma tekniğini kullanalım. Bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle bütün ilmekleri sıra sonuna kadar kaydırma tekniği uygulayarak kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman örgümüzün düzgün bir görüntüsü oluyor. Bir iki daha yapalım. Görüntü şekline bir bakalım. Bakın etek ucunun görüntüsü böyle. Bu şekilde de bırakmak isteyenler bırakabilir. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Yeleğimizin düğmelerini de dikelim. Yeleğin örgüsünün bitmiş haliyle bir görelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde
Hepsini kapatma tekniği uyguluyoruz. Yeleğin etek ucunu bakın tamamen kaydırma tekniğiyle kapattım, geldim. Örerken yapmış olduğumuz 5 düğme yeri vardı. Oraların tam karşılarına gelen noktalara düğmelerini de diktim. Bakın. Açık halini bir görelim. Bu şekilde düğmelerini diktim. Açık hali bu şekilde arkadaşlar. Bir ön bir arka bölümden oluşuyor. Ölçülerini de vermek istiyorum size. Yüksekliğini, enini, düğmelerini bir ilikleyelim. Çok kullanışlı bir yelek modeli oldu bakın. Yapması da çok kolay. Hemen kaç santim olduğunu ölçmek istiyorum ben size. Kol altından enini ölçüyorum bakın. Bu şekilde 28 santim. Bakın 28 santim. Kol altı yüksekliğini ölçüyorum. Kol altı yüksekliğimizde 22 santim. Yeleğin tam boyunu ölçüyorum. Bakın omuz kısmına etek ucuna kadar olan yükseklik 34 santim. Bu yeleğimiz 1-1,5 yaş için 2 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek bir yelek arkadaşlar. İsterseniz bu yeleği bu şekilde kullanabilirsiniz. Beyaz değil de istediğiniz herhangi bir renkte sade de çalışabilirsiniz. Ama ben bugün bulut figürü çalışmak istiyorum ön kısmına. Bu yeleği erkek bebek için çalışıyorum. Bulutun da mavi çalışmak istiyorum o yüzden. Bulutuna uysun diye bakın düğmelerinde mavili diktim. Hemen bulut için gerekli olan mavi ipimi hazırlıyorum. Bulutu yapmak için 20 adet ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Onun için başlangıçta 20 adet zincir çekelim. Bakın 1 2 3 4 8 19 ve 20. Bakın 20 tane zinciri çektim. İlk gördüğüm zincirden bir ilmek çıkardım. Tığın üzerine 20 adet ilmek alıyoruz. 20 zincir çekmiştik. Her zincirden birer ilmek çıkartarak 20 adet ilmeği tığın üzerine alalım. Düz alıyoruz. İkinci sırada haroşa yapacağız. Bakın son ilmeği de aldım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeği çekiyoruz. Burası bulutun taban kısmı oluyor. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçmek için bakın şu şekilde haroşa yapıyorum ve gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırma yapmak için bakın burada haroşa yaptığım ilmeğin iç kulakçığından bakın diğer kulakçığından alıyorum. Bir haroşa daha yapıyorum. Bir ilmekten 2 haroşa yapmış olduk. Takip edenleri haroşa olarak devam ediyorum.
Sıra sonunda da bir arttırma işlemi yapacağız. Bakın hepsini haroşa olarak alıyorum. Sıra sonuna 2 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bu ilmeği de haroşa yaptım. Gizli arttırma yapacağımız için bakın bu haroşa yaptığım bu ilmeğin, bakın bunu benden taraftakine haroşa yaptım. Diğer tarafta da bir ilmek görünüyor. Onu bakın şu şekilde alıp haroşa yapıyorum. Gizli arttırma yapmış olduk. Son ilmeği düz olarak tığa takıp düz örgü yapıyorum. Şimdi hepsini çekelim başa kadar. Bakın bir sıra haroşayı yaptık. İkinci sıraya geliyoruz. İkinci sırada tekrar arttırma yapmak istiyorum. Bulutumuzun şekli düzgün dursun. Bakın şu şekilde ilk haroşa yaptım. Yine bakın burada bu haroşa yaptığım ilmeğin diğer tarafındaki kulakçığa bir haroşa daha yapıyorum. Sadece baştan ikinci sırada, sondan ikinci sırada bu arttırma işlemini yapıyorum. Takip edenleri düz haroşa tekniğiyle devam ediyorum. Bakın geliyorum sıra sonuna. Sonda 2 ilmek kaldı. Bakın 2 ilmeği, bakın normal şu gördüğüm ilmeği haroşa yaptım. Aynı ilmeğin bakın diğer tarafında görülen şuradaki şu ilmeği de bir haroşa yapacağım. Bakın şu şekilde alıyorum. Bir haroşa daha yapıyorum. Son ilmeği de düz yapıyorum. Hepsini çekelim başa kadar. Artık arttırma işlemi yapmıyoruz. Düz haroşalara 2 sıra yapalım. Bakın bu şekilde hiç arttırma yapmadan bütün ilmekleri haroşa olarak 2 sıra yapalım. Bakın 2 sırada düz haroşa yaptım. 2 sırada birer tane arttırma yaptık. 2 sırada düz yaptım. Şimdiki sırada da kesme işlemi yapacağız bu yanlardan. Buludumuzun bu kenar kısmı biraz yuvarlak şekil alsın diye. Bakın kesme işleminde yine şu şekilde bakın içinden geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu ilmeği içerisinden ikinci ilmeği bakın geçiriyorum. Tek ilmek görünümü veriyorum. Ona haroşa yapıyorum. Bakın hiç belli olmuyor. Takip edenleri haroşa olarak yapıyoruz. Sonda 3 ilmek kalasıya kadar. Bakın sonda 3 ilmek kaldı.
1 2 3. Burada da aynı şekilde başta yaptığımız gibi bakın şu ilmeğin, şöyle göstereyim. Bakın şu ilmeğin içinden diğer ilmeği geçiriyorum. Orada bir ilmek oldu. İpi bu tarafa alıyorum. O ilmeği haroşa yapıyorum. Son ilmeği de düz alıyorum. Hepsini çekelim. Bir sonraki sırada tekrar bir kesme işlemi yapacağız. Başa kadar çekiyorum hepsini. Bakın bu sırada tekrar bir kesme yapalım. Bakın şu ilmeğin içerisinden diğer ilmeği geçiriyorum. Gizli kesme yapıyoruz arkadaşlar bunu. Onu orada bırakıyorum. Bakın ipi bu tarafa alıyorum. O ilmeğimi haroşa yapıyorum. Takip edenleri sonda 3 ilmek kalasıya kadar haroşa yapıyorum. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. 1 2 3. Aynı şekilde bu iki ilmeği bakın birbirinin içinden geçirdim. Tek ilmek haline geldi. 2 ilmek kaldı bakın sonda. Sonra bakın bu ilmeğe takıyorum. Haroşa yapıyorum yine. Son ilmeği düz yaptım. Başa kadar çekelim hepsini. Bakın kenar kısmında bir yuvarlak elde etmiş olduk böylece. Arttırma yaptık, düz yaptık, kesme yaptık. Şimdi artık yuvarlak kısmını verdireceğiz bulutumuza arkadaşlar. Yuvarlak kısım içine bakın kaydırma tekniği uyguluyorum. Yine başta bir kesme yapalım. Daha düzgün durur. Şu şekilde bir kesme yapıyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Bakın kaydırma tekniği yaptım. Kaydırma tekniği yaptım. Baştan 4 tane kesmiş olduk. Sonda da 4 ilmek kalasıya kadar haroşa örelim. Bakın 1 2 4 son ilmeği düz yapıyorum. Hepsini birer birer çekiyorum bakın. Şimdi artık bundan sonra hep kesme yapacağız. Aynı şekilde bakın kaydırarak içinden geçirdim. Haroşa yaptım. Diğerini düz haroşa yapıyorum. Sonda 3 ilmek kalasıya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. İkisini geçirdim. Tek ilmek yaptım. Haroşa yaptım. Bakın şu şekilde düz yaptım. Çekiyorum. Bütün ilmekleri çektim. Tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Sonda 3-4 ilmek kalasıya kadar bu şekilde kesmeleri yapalım. Bulutun üst kısmında yuvarlak bir görüntü elde edeceğiz bu şekilde kesmelerle. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. İlmeğin içinden geçirdim. Tek ilmek yaptım. Ve
haroşa yaptım. Son ilmeği düz yaptım. Bakın. Hepsini çekiyorum. Tekrar yine bakın. Kestim. Haroşa yaptım. Kestiğim ilmeği. Haroşa yaptım. Haroşa yaptım. Artık burasını da bitirdik. Bakın bulutumuz yuvarlaklı bir şekil elde ettik. Şimdi artık bitiriyoruz. Bakın kaydırma tekniği yaparak bu şekilde yapıyorum. Kaydırıyorum. İlmeği ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Yapıyorum. Kaydırıyorum. Bakın son ilmeğe geldim. Kaydırdım. Geldim. Bu kenar kısmında bu şekilde kaydırma tekniği yaparak bu başladığımız noktaya kadar yapalım. Bakın şu şekilde kaydırma tekniği uygulayarak yapıyorum. Buraya geldik. Burada da aynı şekilde şu ikisini bir alalım. Düzgün bir görüntüsü olsun. İlmekleri kapatma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın yanlarını yapıyorum şimdi. Kenar kısmı düzgün duruyor bu şekilde kapatma tekniği uyguladığımız zaman. Ve başladığımız noktaya geldim, bitirdim. Bulutumuzun örgüsünü bitirdik. Kiprik çalışması yapmak istiyorum üzerine de. Onun için siyah bir ipe ihtiyacım var ve iğneye ihtiyacım var. Hemen hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu buluta kiprik yerlerini belirlemek istiyorum. Kiprik çalışmasını yapmadan önce bakın şu şekilde ipler alabiliriz. İşaret iğneleri de kullanabilirsiniz. Hemen takıyorum. Tam orta noktasını alırsak eşit olsun diye bakın şu kısımdan bir işaret yapayım. Şu hemen bu taraftan da bakın eşit bir orantı olacak yerden şuraya bir işaret yapıyorum. Bu da diğer kipriğimiz için. Bunu hemen bakın şuradan kipriğin enini ayarlıyorum. Bir işaret takıyorum. Bu tarafa da aynı şekilde bak hemen aralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek bırakmışım. Burada da aynı şekilde şuraya bir işaret takıyorum. Kiprik çalışmasını bakın birisi bu noktada olacak, birisi bu noktada olacak. Hemen siyah iplik takıyorum iğneye. Siyah ipliği taktım bakın. Bir düğüm atıyorum uç kısmına. Bulutumu alıyorum. Bu arka noktasını çeviriyorum. Bu kipriğe ilk başlayacağımız bu iç kısımdaki bölümden bakın şu şekilde bir bağlantı yapıyorum. İlk işareti yaptığım noktaya şu şekilde iğnemi takıyorum. Onu çıkartabilirim artık. Bakın buraya yuvarlak bir şekil verdireceğiz kiprik görüntüsü elde edebilmek için. Uç noktası şurası olması lazım. Göz kararı ayarlıyoruz onu. Bakın şu bir ilmek atladım. Buraya kaydırarak bakın bir sonraki ilmeğe geçtim.
Tekrar geriye dönüyorum. Bakın şuradaki şu atlamış olduğum yere batıp çekiyorum. İpi 2 katlı yaparsanız biraz daha dolgun bir kiprik olur. Acele etmemek gerekiyor bunda arkadaşlar. Bakın geriye batıyorum. Alttan götürüyorum. Bir ilerideki ilmeğe battım. Artık şu işareti çekebilirim. Aynı sırada olmasına dikkat edelim bu başlangıçların. Ve bitirdim bakın. Şekil olarak verdikten sonra kipriklerini de yapabiliriz. Bakın bir yuvarlak şekil elde ettim. Şimdi bu bakın ilk birleşim yeri var. Bakın şurası iki iğnenin birleştiği yer var, iğne ile atladığımız yerler. Onun ilkine şu şekilde batıyorum. İkisinin ortasındaki boşluğa bir ileriye batıyorum bakın. Bakın bir göz kararı ayarlıyoruz onu, battığımız noktayı. Kiprik yapacağız buraya. Kipriğin uzun da yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bir sonraki bakın buradaki iki iğnenin, arttığımız iğnenin birleşim yeri var. Oraya şu şekilde batıyorum. Karşısına bakın. Göz kararı battım yine. Bir iğnenin birleşim yeri var. Bakın iğne atladığımız yerlerin oraya battım. Bu şekilde kiprik görüntüsünde veriyoruz. Siz bu kiprik uzunluklarını daha da uzun tutabilirsiniz. Kız çocuklarında daha uzun tutulması daha gösterişli yapıyor. Bu erkek çocuk olduğu için bu yeterli. Bakın bitirdim. Bakın bir tanesini yaptık. Şimdi diğerini yapacağız. Diğeri için de bu diğerine başlamak için işaret yaptığımız yere batıyorum. Aynı bu sayıda ilmekler atarak aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Kibrik yapacağımız için bu iğne attığımız yerlerin eşit sayıda olması gerekiyor. Bunda kaç iğne yaptık? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iğne yeri yaptık. Bunda da aynı şekilde 7 iğne yeri yapmamız gerekiyor. Simetrik durmaz, yoksa kipriğin birisinde sayısı az olur, birisinde çok olur. 1, 2, 3 yaptım. Bakın 4 yaptım. 5 yaptım. Bakın şu anda 6.'yı batıyorum. 6 yaptım. İşareti çekebilirim. Ve 7'yi yapıyorum bakın. 7. kiprik yerini yaptık. Sayılarını eşit yaptım. Şimdi aynı diğerinde yaptığımız gibi buna da kiprikler yapalım.
Şekil olarak hepsi sizin tercihinize kalıyor arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız o şekilde bu bulutun üzerine çalışma yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ve bitirdim bakın. Bakın ikisi de birbirine eşit oldu. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Simetri olarak da birbirinin aynısı oldular. Ve bitirdik. Bunu burada kapatıyorum. Sağlamlaştırıp kesiyorum. Bakın bulutumuzu da hazırlamış olduk. Hemen bunu yeleğimize monte edelim. Yeleğimizin neresinde durması, daha aşağıda da tutabilirsiniz arkadaşlar bunu. Bakın bu göz hizasından aşağıda da uygulayabilirsiniz. Yaka kısmına da uygulayabilirsiniz. Ben yeleğin bu kısmına monte etmek istiyorum bunu. Kaymaması için iğnelerle tutturalım. Top iğneyle de tutturabilirsiniz. Ben şu şekilde çatal iğne ile iki yerden tutturmak istiyorum. Kayma yapmasın. Bakın şu şekilde sabitledim. Düğmelerini açarsak daha kolay dikme işlemini yaparız. İğneye ipi takıyorum. Bulutu bitirdiğim zaman ipi kesmemiştim. Şimdi bana lazım olacak burada. Bakın şu şekilde ilk önce bu uç kısmını, bakın alt noktasını gidersek düzgün bir çizgi halinde, tunus işinde zaten bakın bir çizgi halinde görünüyor örgü. Buraya aynı şekilde bakın iğneyi bir sabitliyorum. Bu şekilde bakın atlayarak düzgün bir şekilde bir sıra düz dikiş halinde dikelim. Bu şekilde bulutun çevresini tamamen dikerek bitirelim arkadaşlar. Bulutumuzu bakın yeleğe sabitledim. Tersten de görünmüyor. Şimdi bu bulutumuza yağmur damlaları yapacağız. Yağmur damlalarını yapmak için ilk yapacağımız sıradaki yağmur damlalarını bir işaretlersek daha düzgün olur. Tam bulutun orta noktasını buluyorum. Bakın şu kısım. Hemen ilk buluttan damlayacak olan ilk damlaya bir işaret yapmak istiyorum. Bakın burası ortası. Sayıyorum. 1, 2, 3 boşluk. Bakın dördüncüye bir işaret yapıyorum. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar mesela daha çok sayıda da yapabilirsiniz damlaları arkadaşlar. Bakın 2, 4, diğerini de buraya yapıyorum. İlk sırada 5 adet damla yerleştirmesi yapacağım. Bakın bu tarafta birisi tam orta noktasında, 2 tane de bu tarafa yerleştirdik. Aynı sayıda bu tarafa da sayıyorum. Bakın 2, 4, dörder bakın tunus işi ilmek atlayıp işaret yapıyorum. Göz kararı da ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Ama ben şimdi belki şaşıranlar olur diye sayarak yapmak istiyorum. 2, 4. Bakın diğeri de şuraya olacak. İlk sıramızdaki damlaların yerlerini belirledik. İlk sırayı yerleştirdikten sonra diğerleri kolay olur zaten.
Bakın mavi ipimi takıyorum. Uç kısmına düğüm atıyorum. Hemen şuradan bir işaret, alttan görünmesin diye biz ucunu sabitleyelim ipimizin. Bu ilk damlanın olduğu, bakın şu kısım, oraya işaretimi çıkartıyorum. Damla yapacağım. Damla çalışmasını bakın şu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Belki farklı tarzda çalışanlar vardır. Benim çalıştığım damlalar bu şekilde oluyor. Bakın aynı ilmeğin, o ipin olduğu yere iğnemi batıyorum. Bu ilk, bakın şu değil, ikinci sıradaki, ona şu şekilde batıyorum. Bakın ilmeği böyle geçirdim. Böyle bir bakın damla modeli elde ettim. Alttan iğnenin ucunu içten geçiriyorum. Şu diğer işaret yaptığım yere geçtim. Çok çektirmeyin. Güzel durmaz yoksa. Buraya da aynı şekilde bakın şu şekilde yapıyorum. İğneyi çıkardığım bu ucun olduğu noktaya iğneyi takıyorum. İkinci sıradaki şu gözeneğe batıyorum. İpi bakın, ipin içinden geçiriyorum iğneyi. Dediğim gibi yavaş çalışalım arkadaşlar. Çok çektirirseniz damlaların şekli düzgün durmayacaktır. İç kısımdan geçiriyorum. Bakın burada işaret yaptım. Buraya geldim. Aynı şekilde buraya da iğneyi, bakın bu iğnenin çıktığı yere gözeneğe batıyorum. İkinci sıradaki gözenekten iğnenin içinden, bakın ilmeğin içinden çıkartıyorum. Damlaları bu şekilde yapıyoruz. Bunu da yapalım. Bakın tam bu ilmeğin çıktığı, ipin çıktığı noktaya battım. İkinci sıradaki gözeneğe battım. İpi içinden şu şekilde yaptım. İğnemi çekiyorum. Dördüncü damlamız, bakın şeklini düzgün yapmaya dikkat edelim. Son, bakın bu sıradaki son damlamı yapıyorum. Aynı gözeneğe, bakın şu ipin çıktığı noktaya battım. İkinci sıradaki gözenekten şu şekilde çıkardım. Bir görelim damlalarımızı. Bakın ilk sıra damlayı yaptık. Aynı, bakın ilmeğin, buradaki ilmeğin bu tarafından olacak şekilde aynı noktaya batıyorum. Bakın şimdi arada 2-4 adet ilmek var. Bunu ortasındaki ilmekten ikinci sıra damlaya başlayacağız. Bir sıra atlıyorum, iki sıra damla arasında. Bakın şu sırayı atlayacağız. Batıyorum, bakın bu gözeneğe.
Şu ikisinin ortasındaki bir alt sırada bakın şuraya iğnemi geçiriyorum. İpimi buraya geçirdim. Aynı bakın ipin çıktığı deliğe bakın gözleneye batıyorum. Bir ikinciye şu şekilde geçirip iğneyi ilmeğin arasında tutuyorum. Yine aynı şekilde 2 4 sayıyoruz. 4 saydığımız zaman bu bir üst sıradaki modellerin bakın tam ortasına denk gelecektir. Eşit sayıda yaptığımız için bir üst sıradaki aralıkları burada da eşit denk gelecektir. Bu şekilde ikinci sıra damlamızı da yapalım. Damlaların yapılışı bu şekilde. Her sırada bu iki modellerin ortasına gelecek olan yerlere denk gelecek. Aralarında birer sıra atlıyoruz bakın boş olarak. İkinci sıradan itibaren damlaları yapıyoruz. Bir sonraki damla da bakın bunu atlayacağız. Buraya denk gelecek. Bu şekilde damla çalışmalarımızı yapalım. Bakın bulutlarımızın damlalarını da bitirdim. İlk sırada 5 adet damla yaptık. Aralarında bakın 4'er ilmek bıraktım. İkinci sırada bir ilmek atlayarak bir sıra atlayarak turnus işinde ikisinin tam ortasına gelecek noktadan başlayıp burada da 4 adet damla yaptık. Bir sonraki sırada yine bu 4 modelin ortalarına gelecek olan boşluklara denk olan yerlere 3 adet damlaya çalışması yaptık. 2 ve 1. Bu şekilde azalarak bakın bulutun damlalarında yaptık. Yeleğimizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yelek oldu. Bulut çalışmasıyla da değişik oldu. Dediğim gibi siz bunu sade de kullanabilirsiniz. Bulut yapmanıza gerek yok. Ama böyle de biraz daha bebekler için güzel görüntüsü oldu. Görüntüsü bakın şu şekilde. Arka görüntüsü böyle düzgün. Evet, böylece bugün de bu yeleğimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Yandan düğmeli bu tunus işi bebek yeleğini benimle yaptığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Anlatımımı beğendinizse beğeni butonuna tıklamayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.